Kuzey Amerika'da bulunmasına rağmen vatandaşların Avrupalı sayıldığı buzullarla çevrili bu adanın adı Grönland. Türkiye'den 2,5, bağlı olduğu Danimarka'dansa 50 kat büyük olan bu gizemli yer dünyanın en büyük adasıdır. Biliyorum şu an Avustralya ile kıyaslama yaptınız ve haklısınız. Avustralya daha büyük. Fakat en büyük sıralaması yapılırken Avustralya'nın bir kıta olduğu hesaba katılmış. Yani bu hesapla Afrika'da Avustralya'dan büyük. Öyleyse Grönland için şöyle diyebiliriz. Dünyanın kıta olmayan en büyük adası. Ülkenin büyüklüğünü sayılarla anlatmak biraz zor olsa da bu kara parçasının ne kadar büyük olduğunu size gösterebilirim. Grönland'ı olduğu gibi alıp Avrupa kıtasının üzerine yerleştirdiğimde Finlandiya sınırından başlayarak İzmir'de bitiyor. Yatay açıyla Avrupa'nın en batısına koyduğumdaysa Portekiz'den başlayıp Polonya'ya kadar hemen hemen her yeri kaplıyor. Gösterişli büyüklüğüne rağmen adada sadece 56 bin insan yaşıyor ve bu haliyle ülkemizde en az nüfusa sahip olan Tunceli'den bile daha az nüfusa sahip. Az önce de söyledim. Fizyografik olarak Kuzey Amerika kıtasında yer almasına rağmen 300 yıldan uzun süredir Danimarka Krallığı'nın parçası olduğu için Avrupa ile ilişkilendirilmiştir. Hem Danimarka'nın kıtalar arası bir ülke olmasını hem de bu ülke vatandaşlarının Avrupalı olmasını sağlamıştır. Daha ilginç olanıysa 2 milyon kilometre karelik bu adada insanlar sadece Nuuk adındaki küçük bir kasabada yaşıyor. Ülke toprakları çoğunlukla buzullarla kaplı olduğundan elbette tarıma elverişsiz. Ancak bu durum hiç ekin yapılmadığı anlamına gelmiyor. Adanın güneyinde çok küçük bir alanda da olsa patates ekilebiliyor. Peki 50 bin insanın yaşadığı bu diyarda insanlar temel gıda ihtiyaçlarını nasıl karşılıyor? Tarım ürünleri çoğunlukla Danimarka'dan getirilse de fiyatlar Danimarka'ya göre çok daha pahalı. Evet, Grönland'ın bütünlüğüne bakıldığında yaşanması zor bir yer olduğunu söyleyebilirim. İzin verin Grönland'ın gizemlerine ait detayları anlatmak için size yardımcı olayım. Eğer siz de bana yardımcı olmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Adadaki buz parçası Grönland yüzeyinin %81'ini kapsar. Hemen hemen Alaska ile aynı büyüklüktedir. Bu da onu dünyanın en büyük ikinci buz parçası yapar. Yani evet, Grönland buzlarla kaplı bembeyaz bir adadır ve bu coğrafyadaki ilk insanın M.Ö. 2500 yıllarında yaşadığı düşünülmektedir. 10. yüzyılda Vikingler tarafından keşfedilinceye kadar Grönland Avrupalılar tarafından bilinmiyordu. Fakat 18. yüzyılda bir sömürge imparatorluğu olmak isteyen Danimarka-Norveç, Grönland sahilleri boyunca ticaret kolonileri geliştirdi. Ama süreç o kadar da kolay olmadı. Bu hedefler için bazı yalanlar söylendi. Bunlardan birisi de buz dolu adaya yeşil ada anlamına gelen Greenland denmesiydi. Ortaokul yıllarımdan beri bu soruyu kendime soruyordum. Gelin tarihe bakarak cevap bulmaya çalışalım. Vikingler Faroe Adaları, İzlanda, Grönland ve hatta Kanada'daki sahillerde koloniler kurmuştu. İzlanda'ya ayak bastıklarında volkanik faaliyetler sayesinde yeşil bir iklime sahip olmasına rağmen dağları karla kaplı olan bu soğuk ülkeye buz adası anlamına gelen İzlanda adını verdiler. Daha sonralarında ana yurtlarına geri dönen Vikingler yeni sömürgeler elde etmek için asker toplamak zorundaydı. Her ne kadar bereketli toprakları ve leziz balıklarla dolu gölleri olsa da adı buz adası olan bu yere hiç kimse gelmek istemiyordu. Kızıl Erik, Grönland'ı 986 yılının bir yaz gününde keşfedince buraya koloni kurmak istedi. Daha fazla ilgi çekmek adına buraya İzlanda gibi olumsuz bir isim koymak yerine olumlu bir isim koymayı tercih etti. Erik yoldaşlarını kendisiyle gelmeye ikna edebilmek için keşfettiği yeni bölgenin adını Greenland yani yeşil ülke koyduğunu söyledi. Erik yalan söylemişti. Elbette burası %81 oranında buzla kaplı olduğu için ismi kadar yeşil değil. Ama bu burada hiç orman olmadığı anlamına gelmiyor. Yani Erik haksız değil. Temmuz ayında açık ve rüzgarsız bir havada sıcaklık 20 santigrat dereceye kadar yükselebiliyor. Çinçva Vadisi'nde sadece yaz sıcakları ağaçların bu coğrafyada ayakta kalması için yeterli oluyor. Vadinin çevresindeki 1500 metre yüksekliğindeki dağlar Grönland'ın nadide ormanını buzullardan gelen rüzgarlardan koruyor. Güneydeki bu küçük doğal yaşam alanı adanın buzullarla çevrili geri kalanı için doğuş noktası olabilir. Çünkü ada tabiri caizse günden güne eriyor. Grönland'daki buzullar yılda yaklaşık 217 kilometre küp oranında eriyor. Bu erime hızı istikrarlı bir şekilde devam ederse deniz seviyelerinin yaklaşık 30 cm yükselmesi mümkün olacak. Ortalama sıcaklıkların 2 ila -3 derecede seyretmesi bile Grönland buzullarının tamamen erimesine sebep olabilir. Dünyanın en büyük adası olan bu coğrafya tatlı su rezervinin %7'sini oluşturuyor. Bu Antarktika ile kıyaslandığında Antarktika'nın 9'da 1'i anlamına geliyor. Dünyadaki tatlı su rezervinin %62 ile Antarktika karşılarken Antarktika'da meydana gelecek olan erime deniz seviyesi
seviyesini 60 metre yükseltebilir. Grönland adasında meydana gelecek olan bir erime ise denizlerin yaklaşık 7 metre yükselmesine neden olur. Ve böyle bir şeyin olması durumunda tüm kıyı kentleri sular altında kalır. Öte yandan tüm gezegenin coğrafyasını derinden etkileyecek sorunlar da doğurur. Çünkü bırakın tamamen erimeyi, su seviyesinde 30 santim yükselme söz konusu olsa bile Miami, Hollanda, Belçika, Kuzeybatı Almanya, Venedik dahil olmak üzere Asya'da ise Bangladeş'in bir kısmı, Şangay, Hindistan'ın bir bölümü ve Doğu Çin'in önemli kısmı tamamen okyanusun dibini boylayacak. Kısacası Titanic'i bile batıran buzdağının kaynağı olan Grönland birkaç yıl içerisinde eriyecek olursa dünya üzerinde yüz milyonlarca insanın evini sular altında bırakacak. Peki buzullar erirse ne olur? Öncelikle ada bu şekilde görünecekti ve Grönland'ın içerisinde yaklaşık 250 bin kilometre kare büyüklüğünde devasa bir gölle karşılaşacaktık. Bu gölü şu anda dünyanın en büyük gölü olan Hazar Denizi ile karşılaştırırsak 300 bin kilometre kare büyüklüğündeki Hazar'dan sonra dünyanın en büyük ikinci gölü olacaktı. Öte yandan buz tabakasının altında yatan ve neredeyse 800 kilometre uzunluğunda olan bu yeni kanyon, Büyük Kanyon'dan bile geniş bir araziye sahip olduğu için dünyanın en büyük kanyonu olacak. Ama buzulların erimesi sebebiyle bu kanyonun sular altında kalması çok muhtemel. Buzullar erise bile böyle bir kanyonun varlığı aslında hiç mümkün olmayacak. Tekrar Grönland'ın buzlar eridikten sonra nasıl bir yer olduğuna bakacak olursak, daha önce bahsettiğim gibi deniz seviyesi yükseleceği için adanın içerisinde yer alan bazı kayalıklar da suyun altında kalacaktı. Elbette bu durum Grönland'ın coğrafyasını tamamen değiştirecek ve adanın 3 ana ada ile birkaç küçük takım adadan oluşmasını sağlayacaktı. Ada parçalarından sadece bir tanesi kabaca 1 milyon kilometre kare ile yine Türkiye'den daha büyük bir yüz ölçümüne sahip olacağı gibi aynı zamanda Yeni Gine'yi geçerek dünyanın en büyük adası unvanını taşımayı sürdürecekti. 320 kilometre kare büyüklüğüne sahip ikinci ada parçası ise bu yüz ölçümü sayesinde dünyanın en büyük 7. adası olacaktı. 230 kilometre kare alana sahip olan ve geriye kalan son parça ise kardeşinden hemen sonra dünyanın en büyük 8. adası olacaktı. Bir araya geldiklerinde ise 1 milyon 600 kilometre kare alanına sahip olmaya devam edeceği için Grönland'ın %74'ünün deniz seviyesinin üzerinde kalacağını söyleyebilirim. Bu da başka bir ifadeyle Grönland'ın 1/4'ünü kaybedeceği anlamına geliyor. Grönland uzun vadede çok büyük iklimsel sorunlar çıkaracak gibi dursa da elinde bulundurduğu kaynaklarla insanlık tarihi için çok önemli bir yere sahip. Gelecekteki ham madde kaynakları ve nadir toprak elementleri sebebiyle Avrupa ülkeleri şimdiden bu adayı potansiyel olarak görüyor. Grönland'dan hangi kaynakların çıkacağını söylemek spesifik olarak çok zor olsa da bölgedeki enerji kaynakları ve yeni ticaret yolları üzerinde daha fazla söze sahip olmak için Amerika'nın Grönland'ı satın almak için 2 defa girişimleri olmuştu. ABD daha önce Rusya'dan Alaska'yı bu şekilde satın almasına rağmen durum bu sefer farklı. Zira Danimarka bu satış için Rusya kadar hevesli değil. Eski Amerika Başkanı Donald Trump 3 yıl önce Grönland adasını satın almak istediğini söylemişti. 1946 yılında dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry Truman da adaya talip olmuş ve burası için Danimarka'ya 100 milyon dolar teklif etmişti. Ancak tıpkı günümüzde olduğu gibi bu teklifler o zaman da reddedilmişti. Adanın büyük bölümü buzullarla kaplı olmasına rağmen stratejik konumu ve yeraltı zenginlikleri sayesinde Amerika'nın hayallerini süslemesinin nedeni sence ne olabilir? Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekleştirdiği jeolojik araştırmalara göre gezegenin keşfedilmemiş petrolün kabaca %13'ünün ve keşfedilmemiş tüm doğalgazın %30'unu oluşturan toplam 141 milyar varil hidrokarbonun buzun altında olduğuna inanılıyor. Eğer bu tahminler doğruysa Grönland, Irak'taki kadar petrol ve doğalgaza sahip. Bu teori gerçekse Grönland'ın dünyadaki en büyük 6. hidrokarbon rezervine sahip olduğunu söyleyebilirim. Ancak bu topraklar Danimarka, Avrupa Birliği ve NATO'nun mülkiyeti olarak kalmaya devam ettiği sürece bunlar Amerika için hep hayal olarak kalacak. Öte yandan ada gerçekten böyle bir potansiyele sahipse bu Avrupa ve Danimarka'nın bağımlılığı için muhteşem bir haber. Bu rezervler teorik olarak Avrupa'nın Rusya ve İran gibi diğer uluslardan enerji bağımsızlığını önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olacak. Çünkü Avrupa Birliği doğalgazda neredeyse tamamen dışa bağımlı bir coğrafya ve gazın %38'ini Rusya'dan alıyor. Benzer bir durum doğalgaz kadar olmasa da Rus ve İran petrolleri için de geçerli. Bu yönüyle Grönland gerçekten çok stratejik ve önemli bir konuma sahip. Burayı stratejik yönden değil de biraz da turistik açıdan anlatmak istiyorum. Oldu da buraya gelmek ve güzellikleri dünya gözüyle görmek istediniz. Neler yapmanız gerekiyor? Grönland'a gitmek için öncelikle Danimarka'ya gitmelisiniz ve bu ülke aracılığıyla vize başvurusu yapmalısınız. Eğer Danimarka sizi uygun görürse Grönland'a gidebilirsiniz. Günlük yaşamda insanlar Inuit dili olan Kalaallisuut'u, devlet dairelerinde ise ortak dili olarak Danca'yı konuşuyorlar. Ada nüfusu
nüfusunun %88'i Inuit soyundan. Geri kalan insanlar ise büyük oranda Avrupa kökenli. Inuit dilinde Grönlandlı anlamına geliyor. Ayrıca Eskimo sıfatı Grönland'da yaşayan yerli halkın hoşlandığı bir kelime değil. Eğer buraya turist olarak gidecek olursanız buna dikkat edin derim. Türkiye'deki gibi mutfak zenginliği olduğunu söyleyemem. Burada yerli halk kendi avlanıyor ve ren geyiği, fok, balina ve balık yiyor. Grönland tümüyle ilginç bir ülke. Peki siz dünyanın en büyük adasını görmek ister miydiniz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.